Merhabalar. Bugün sizlere koronavirüs öncesi ve sonrasında yeni dünya düzeninde bizleri, insanoğlunu nelerin beklediğini, bu konu hakkında neler söylendiğini, önümüzü görebilmek için nasıl bir yol izleyeceğimizi, aslında insanoğluna yapılmak istenenin ne olduğunu, arkasında yatan gerçek nedenin daha iyi anlayabilmemiz için sizler için hazırladığım görüşleri ve bunun üzerine kendi sentezlerimi ve yorumlarımı da paylaşmak istiyorum. Bu süreç içerisinde birçok bilim insanının, birçok düşünürün, felsefecinin yapmış olduğu yorumlar gelecek nesiller için bir belge niteliğinde olacak. Söylediklerimin bir kısmını fantazi olarak düşünebilirsiniz, katılmayabilirsiniz, size ilginç gelebilir. Hani bir söz var ya, görünen köy kılavuz istemez diye. Aslında yapılanlar oldukça açık ve net bir şekilde görünüyor, gösteriliyor. Gözümüze soka soka gösteriliyor. Herkes bir şey söylüyor. Evet, herkes bir şey söylüyor. Yani en kötü yalan da aslında içinde doğrunun olduğu yalan. Yani sanki büyük bir yalanın içinde ve gerçekle beraber iç içe hangisinin doğru, hangisinin yalan olduğunu ayırt edemeden ilerlediğimiz bir süreç içerisindeyiz. Şimdi dilerseniz aklımızı, duygularımızı, sezgilerimizi, bilgimizi, birikimimizi önümüze koyalım, arayalım, araştıralım, bilgileri hangisinin doğru, hangisinin abartı olduğunu kendi sentezimizden geçirip hayata ve geleceğe bu anlamda bakarak ilerlemeyi kendimize bir görev bilelim. Benim aslında üzerinde durduğum şey, giderek sanallaşan bir dünyanın içine doğru çekiliyoruz. İnsanoğlu giderek daha da çok sanallaşan bir dünyanın içine çekiliyor. Nasıl mı? Teknolojinin ilerlemesi, gelişmesi insanoğlunu geliştiriyor gibi görünüyor ise de birçok yeteneğini, insanoğlunun birçok yeteneğinin körelmesine, gerilemesine sebep oluyor. İşte bugün aslında yapılmak istenen de kocaman bir yalanın ardına saklanan başka bir sanal gerçekliğin insanoğluna kendi rızalığıyla kabul ettirilmesi. Aslında yeni dünya düzeninde insana yeni bir format atılmak isteniyor. Yani Homo sapiens'e biyonöral çipler takılarak yarı insan, yarı robot karışımı Homo robotik tarzında bir insan yaratılmak isteniyor. Adım adım tanıklığını yapıyoruz ve içinde ve bu simülasyonun içinde bizler de yaşıyoruz, gün be gün yaşıyoruz. Bugün Türkiye'de sokağa çıkma yasağının 2. günündeyiz. Şehir adeta terk edilmiş, ölü şehir gibi. İnsanlar sokaklarda değil, evlerinde, insanlar panik halinde, insanlar kaygı içerisinde, insanlar gelecekte neler olacağını bilemiyorlar, tahmin edemiyorlar. Gerçekten var edilen, laboratuvar ortamında var edilen, insanın hayatını tehlikeye atan bir virüs daha doğrusu, bunun üzerinden yaratılan korku ve aslında ve bunun bu sürecin önümüzdeki günlerde bizlere getireceği ciddi olumsuzluklar var. Hem maddi hem manevi, psikolojimiz üzerinde ve toplumsal gelişimimiz üzerinde, ilerlememiz üzerinde çok büyük etkileri olacak. Bizler de bu etkilerin neler olabileceğini adım adım ancak izleyebiliyoruz ve bunu süreç tayin edecek, yani öngörülerimiz olmakla beraber fakat kalıcı etkilerinin neler olabileceğini daha net söyleyebilmemiz için bu süreci sağlıklı takip etmemiz gerekiyor. Büyük bir
korkudan bahsettik. Peki bu korku neden oluşturuldu? Bu korkunun gerçek sebebi nedir? Efendiler önce bizden ruhumuzu terk etmemizi istediler. Şimdi ise bedenlerimizi terk etmemizi istiyorlar. Ancak bilgeler buna sessiz kalmayacaklar. Koronavirüs için pek çok varsayımlar ortaya atıldı. Bunlardan bazıları bu bir sosyal deneydir. Bu bir biyolojik savaştır. Kendiliğinden bir hayvandan insana geçerek ortaya çıktı. Yani mutasyona uğradı. Çin'de bir hayvan pazarında ortaya çıktığı iddia edildi. Amerika'nın Çin'in ekonomisini çökertmek için laboratuvar ortamında üretip Çin'in Wuhan kentinde yaydığı iddiaları öne sürüldü. Biliyorsunuz Çin gerçekten ekonomik olarak oldukça ilerlemiş ve tüm dünya ekonomisini etkileyecek bir ekonomik düzeye erişmişti. Özellikle 5G teknolojisini öne sürmesi Amerika için, Batı için çok daha büyük bir tehlikeydi. Çünkü artık çağımızda teknolojik gücü elinde bulunduran dev şirketler gücü elinde koruyabilecekler. Yeni dönem buna hazırlık yapıyor. Bu savaş aslında bir anlamda da Amerika derin devlet, elitler ve dev şirketlerin sahipleri arasında geçiyor. Dolayısıyla bu büyük bir pay bir arayışı. İşte kimileri bu virüsü ortaya atan dev şirketlerin yarattıkları bu kaostan bir pay almak istemeleri, bu krizden bir pay almak istemeleri ve yine en önemli nedenlerden biri de 8 milyara yaklaşan dünya nüfusunu virüslerle, biyolojik kıyımlarla kontrol etmek. Bu nüfusu kontrol etmenin diğer önemli ayağı ise insansız araçlar, yapay zekalar, insana daha az ihtiyaç duyulan bir teknolojinin ciddi bir aşamaya gelmiş olması, bu anlamda da gereken önlemlerin dengelenmesi ve bu hazırlığın yapılması planlandığı söyleniyor. Ve yine bir başka görüşte bunun ilahi bir plan olduğu iddia ediliyor. Aslında insan doğal tekamülü, büyük bir güç var. Ve bu gücün önüne hiçbir güç bu gücün önüne çıkamayacak. Çünkü insanın tekamülü burada çok kıymetlidir. Ancak efendiler bunu yok saymaktadırlar. İnsanlar giderek sanal bir dünyanın içine çekiliyorlar dedik. Peki bu nasıl yapılıyor? Eskiden kullanılmış, şimdi kullanılan ve gelecekte de kullanılması muhtemel olan manipülasyon tekniklerinden bahsetmek istiyorum. Toplumların değiştirilebilmesi için bu tekniklere başvuruluyor. Bu teknikleri bildiğimiz zaman aslında nasıl bir oyunun içinde olduğumuzu da daha net göreceğiz. Bunlardan en önemlisi tehlikeyi ortadan kaldırmak. Tehlikeli olan nedir? Bunu yapay zeka üzerinden ilerletelim. İnsanın güvenlikli bulduğu durumlar denenmiş, sınanmış, tabiata en uygun olan ve yaratıcının var etmiş olduğu, yani insanoğlunun yapıp ettiği değil de elbette ki doğanın gerçekliğini kabul ederiz. Dolayısıyla yapay zekalara karşı önyargılı, zarar veren bir unsur olarak görürüz. Dolayısıyla bizim için o tehlikelidir. Manipülasyonun bu ilk adımında önce o tehlikenin ortadan kaldırılmasını, iknası yapılmalıdır. İnsan zekası ve yapay zekanın yeniden tanımlanmasıyla insanın kendi yeteneklerinin yetersizliği, yavaşlığı, bunun yerine geçecek yapay zekaların daha hızlı, daha alternatifli düşünebilen, daha çok çözüm üretebilen, daha konforlu, bizi daha çok ilerleteceği iddia edilen bir tanımlamayla karşı karşıyayız. Dolayısıyla insanlar giderek bu yapay zekalara karşı ön görüşlerinde fark etmedikleri bir değişim yaşıyorlar. Koronavirüs olayının, bu ölüm korkusunun
insan üzerinde yarattığı bu büyük etki, büyük bir manipülasyonun bir parçası. Eğer toplumları değiştirmek istiyorsanız, ki bu tarihte hep böyle yapılmıştır, büyük bir yalan söylemeniz gerekiyor. Hitler yapan Goebbels diyor ki, eğer kitleleri yönlendirmek ve etkilemek istiyorsanız ortaya kocaman bir yalan atın. Ve sonrasında ise bu yalanları tekrar edin, tekrar edin, tekrar edin. Ve ardından kitlelerin o yalanı nasıl kucakladığını seyredin. Ve bu büyük yalan bir değişim için önemli bir zemindir. Örneğin tek tanrılı dinlerde de cennet ve cehennem korkusu bunun üzerine kuruldu. Yani tek tanrılı dinler var edilirken peygamberler bu efendilerin sözcüleri olarak halka yapılmak isteneni dikte ettiler ve insanları doğa inancından kopararak, gerçek yeteneklerinden kopararak insanları sezgilerinden, telepatik yeteneklerinden, medyumik yeteneklerinden, geleceği görme becerilerinden, yaratıcı yeteneklerinden uzaklaştırarak tamamen 5 duyuya mahkum bıraktıkları, tamamen kendilerine bağladıklarını, yani emirlerine uymayan insanların cehennemde yanacağı ve büyük bir bedel ödeyeceği, riayet edenlerin, biat edenlerin, o sanal tanrılar dedikleri tanrılara itaat edenlerin cennetle ödüllendirileceğini ve cennetin olağanüstü bir yer olduğunu, bolluk, bereket ve her şeyin, hazzın en üst seviyede onların mutluluğu için önemli bir ödül olduğu gerekçesiyle uygulanmadı mı? Elbette ki bilginin açılmasıyla beraber dinlere bakış açımız da çok değişti. Çünkü konuşan bir Tanrı'nın elçisi, peygamberler, onlara gelen bilgiler vahiy yoluyla olmadığı gerçeğini artık hiç kimse gizleyemiyor. Artık hiç kimse bu gerçekliği gizleyemeyecekti. İşte Sümer tabletlerinde kendi ellerimle yarattım diyen, insanı geliştirmek için format atan, Homo sapiens sapiens'e sıçrama yaptıran tanrıların da olduğunu biliyoruz. Ancak o zamanki tanrılar ya da efendiler dediğimiz belki de bugünün bilim insanları, belki de bugünün çok ileri düzeyde yine teknolojiyi elinde tutan bir takım varlıklar, insan görünümünde bir takım işte tanrılar diye, efendiler diye bizim isimlendirdiğimiz varlıklar, bize benzeyen insanlar yaşamışlar. Biz bunu tarihin, arkeik tarihte, arkeolojide, mitolojide duyuyoruz, biliyoruz, görüyoruz, okuyoruz ve bu bilgileri bizim alt belleğimizde de mevcut. Bugünkü durumla karşılaştırdığımızda benzer bir süreçle karşı karşıyayız. Yani yalnız buradaki süreçteki farklılık şudur: insana doğal bir şey zerk edilmeyecek. Yani yapay bir aplikasyon, yapay bir zeka insana aplike edilmek isteniyor. İnsanı nasıl bir süreç bekliyor bu böyle bir durum? İnsanın düşünme merkezinin, duygularının, yetilerinin, yaratıcının ona bahşet tüm yeteneklerin daha da çok gerilemesi, hatta devre dışı kalması demektir. Peki bu noktada insan tekamülü nasıl gerçekleşecek? Yani insanın tamamıyla elektronik, manyetik ya da kontrol edilebilir bir çiple dünyasal bir güç merkezine bağlanması tekamülünde ilerleme midir? Büyük bir gerileme midir? Tekamülünü sürdüren insan hangi alanda konuşlanacaktır? Nasıl ki bir dönemler efendiler doğadan koparıp kendilerine bağladılar. Daha sonra sanayi devrimi, karanlık çağ başladı. Karanlık çağın başlayabilmesi için bilginin ortadan kaldırılması gerekiyordu. Yani gerçeğin ortadan kaldırılması gerekiyordu ki sanal o kocaman yalanın
daha da büyütülmesi için. O yüzden İskenderiye Kütüphanesi yakıldı. O yüzden Eseniler ortadan çekildi. O yüzden karanlık çağ başladı. Şunu unutmamamız gerekir ki o bilgilerin büyük bir bölümü gücü elinde tutmak isteyen kesimin elinde yıllarca saklandı. Din adamları, kralların himayesinde saklandı. Bu güç medyumlar, bu yeteneklere sahip insanlar oldu. Bunlar da cadılıkla, büyücülükle suçlanarak bütün yeteneklerinin gerçek olmadığı, günah olduğu söylenerek yakıldı. İnsanoğlunun elinden alındı. Şimdi öyle bir süreçteyiz ki, öyle bir dönemdeyiz ki 5 duyumuza mahkum edildik. Yani bizim aslında 5+8 duyu merkezimiz var. Bu 8 merkezimiz işte bizim daha yaratıcı, daha görünenin ardındaki görünmeyeni görme becerisi, yetenekleriydi. Elimizden alındıktan sonra tamamen hayatı algılama biçiminin konuşlandırılması ve hayatı bu 5 duyu üzerinden biz algılarken yine efendilerin bu oyunun bizler sadece birer parçası olduğumuzu dışarıdan izliyorlar. Şimdilerde ise ruhlarımız gitti, bedenlerimiz kalmıştı geriye. Bedenlerimizi de istiyorlar. Ve sizin bu potansiyel gücünüz ancak biz müsaade ettiğimiz kadar kullanabilirsiniz. Yani bizim müsaade etmediğimiz bir düşünceyi siz düşünemeyeceksiniz, hissedemeyeceksiniz. Biz nasıl istersek, yani artık o piyat bir robot, bir araca dönüşecek. Bu gerçekten çok korkunç bir durum. Şu gerçekliği maalesef kabul etmek zorundayız ki birçok insan bu yaratılan korkunun tesiriyle o çipleri gönüllüce gidip takacaklar. Tabii ki bilinç ve farkındalık çok önemli. Yani amigdalasıyla yaşayan insanlar kontrol edilecekler ama prefrontal lobları, düşünme loblarını kullananlar, düşünen insanlar, hala doğa ve evren gibi büyük yaratıcının var olduğunu inananlar, bunu yaşayanlar ve hissedenler bunun dışında kalacaklar. Gerçekten önemli bir irade gücüne ihtiyacımız var. Dolayısıyla yeniden tanımlama kısmında yapay zekayla gerçek olan zekayı birbirinden ayırt etmemiz gerekir. Ama sistem bu yapay olan zekayı daha da büyüterek gösterecekleri bir takım kanıtlarla bunları insanlara empoze edecekler ve insanların zihninde yapay zekaya karşı büyük bir ilgi uyandırmayı başaracaklar. Manipülasyonun üçüncü adımında ise bu konuyu büyütmek. Yani ne kadar çok insana çip takılırsa, ne kadar çok insan bunu kullanmaya başlarsa, kocaman bir yalan, yapay zekanın insana büyük bir konfor getireceği yalanı büyüdükçe daha çok insan bunu kabul edecektir. Şimdi 4. adımda da bunu tabii ki çoğaltmak, yani hani olayı büyütmekle beraber olayı çoğaltmak gerekiyor. Ne kadar çok insana çip takılırsa o kadar çok doğallaşacaktır. En çok izlenen filmler en iyi filmler algısı vardır. En çok oyalan parti en iyi partidir algısı vardır. En çok satan marka en büyük markadır algısı vardır. Dolayısıyla ne kadar çok insanlar çiplenirse o kadar doğal, o kadar gerekli algısı oluşacaktır. Dolayısıyla çipli insanlarla çipsiz insanlar, birçok insanda çip olduğunu ve çipsiz dolaşan insanlar olduğunda onlara çipli dolaşan insanlar tehlikesiz ama çipsiz dolaşan insanlar tehlikeli gibi algılanacaklar. Yani çip takmayan insanlar kendilerini saklama ihtiyacı, gizleme ihtiyacı
görünmeme ihtiyacı bile duyabilecekler. Üzülerek bunu söylüyorum. Çünkü tarih bunu, zaman bunu gösterecek. Şimdi manipülasyonun bir diğer yöntemi ise ilişkilendirmek. Büyük bir virüsle beraber büyük bir korku yaşatıldı ve bu korku daha da çok güçlendirilebilmek için kraliyet ailesi Elizabeth'e kadar bu virüs bulaştı. Dolayısıyla bu kadar korunaklı, bu kadar özel, olağanüstü kraliyet ailesine böyle bir virüs bulaştıysa sıradan normal bir insana ayda ayda bulaşır düşüncesi ilişkilendirilerek kuruldu. Daha çok kitlelere yayılması sağlandı. Daha çok insanın dikkatinin çekilmesi sağlandı. Bu ilişkiyle bu virüsün ne kadar tehlikeli olabileceği bilincini arka planda oluşturdu. Şimdi bir de bu virüsün ne kadar tehlikeli olabileceğini bir bilim adamından dinlediğimiz zaman bu daha da çok güçlenir. Yani bilim dünyası zaman zaman bu tür olayları desteklemesi ile yine sistemin sözcülüğünü yaparak istenilenin güçlenmesine katkı sunarlar. Şimdi bir diğer adım ise bir şeyin yerleşmesini istiyorsanız onun hikayeleştirilmesi çok önemlidir. O yüzden diyelim ki bir gün haberlerde Bill Gates bu çipi kendisine taktı. Falanca ünlü ve bundan sonra olacak virüslere karşı bu çip sayesinde korunacak şeklinde olduğunda insanlar bunu önemseyecekler. Ve mesela karşılaştırmada olacak. Çip takmayan insanların hayatlarının zorluğuyla çip takanların hayatlarının kolaylığı arasında bir hikaye oluşturulacak ve bu da yine mesela geçmişten bir örnek verirsem belki bu hikayeleştirme kısmı çok daha net anlaşılır. Şimdi diyelim ki Adem ile Havva yaratıldığı zaman biliyorsunuz önce Lilith vardı. Ne yaptı mitolojide? Mitoloji de aslında bir yaşanmış bir öykünün hikayeleştirilmiş, sembolize edilmiş halidir. Adem bir gün Lilith'ten şikayet eder. Tanrı'ya gelir, Lilith'ten şikayet eder. Der ki Tanrısına, Tanrım bana bir tane kadın yarat ne olur. Bana muti olsun, beni sevsin, bana itaat etsin. Bu Lilith var ya, bu Lilith, bıktım ben bu Lilith'ten. Beni horluyor, aşağılıyor, bana hakaret ediyor ve ben çok mutsuzum. Bana bir kadın yarat diyor ve Tanrı da ona Havva'yı yarat. Daha kaburgasından, Adem'in kaburgasından Havva'yı yaratıyor. Havva Adem'e elmayı veren kadın. Elmayı vererek aslında kötülükleri başlatan kadın. Şimdi ben biliyorsunuz hani 5. kitabım Gaiana'yı yazarken bunu toplumumuzda kadının ve erkeğin asla aralarında bir cinsiyet ayrımcılığının olmaması gerektiğini ve insan kavramında buluşmamızın ne kadar değerli ve kıymetli olduğunu, tekamülümüzde ne kadar değerli ve kıymetli olduğunu anlatarak psikososyal süreci iyileştirmek için hedeflediğimiz bir yolculuk içindeyiz. Şimdi Gaiana ne demekti? Dünya anne demekti. Dünya anne potansiyel olan güç ve kadın da potansiyel bir güç olarak aslında kendinde dünya nasıl ki kendinde potansiyeli barındırıyorsa kadın da dünyanın temsili olarak bu potansiyeli barındıran bir varlıktır. İnsan kavramında evet kadın ve erkek farklıdır ama bu farklılıklar bir araya geldiğinde ancak bir insan ortaya çıkar bilinciyle hareket ediyoruz. Ancak mitolojimizde o kadar kötü bir kadın örneği var ki işte Lilith kötü, gaddar, katı, eziyet eden Adem'e, erkeğe eziyet eden bir hikaye dinledik biz. Yüzyıllardan beridir. Hani dinlerle beraber bu daha da çok güçlendi. Ve
Bizim kadınlarımız ve erkeklerimiz bu mitolojik hikayeyi dinleyerek büyüdüler. Şimdi arka planda, bilincimizin arka planında nasıl bir bellek kodu var? Kadın aslında kötülüğün temsilcisi. Erkek ise iyilik sembolü olarak. Şimdi biz böylesine yerleşmiş bir ataerkil süreci iyileştirmeye ve dönüştürmeye çabalıyoruz. Ne kadar çok zor işimiz değil mi değerli hanımlar, değerli kadınlar? İşte mitolojinin ya da hikayenin gücü budur. İşte sistem manipülasyonu yaparken şunu öğütlüyor. Diyor ki hikayenin negatif yönünü de kullan, hikayenin pozitif gücünü de kullan. Sanıyorum bu örnekle çiplerin hikayeleştirilmesi bakalım kimin üzerinden ilerleyecek ve nasıl köklendirilip güçlendirilecek, bunu da süreç içerisinde göreceğiz. Ve aslında eğer toplumda uzun vadede iyi bir, köklü bir değişim yaratmak istiyorsanız bütün bu yöntemleri tekrar edin, tekrar edin ve tekrar edin. Ve yeniden tehlikeyi ortadan kaldırın, yeniden tanımlayın, çoğaltın, büyütün, ilişkilendirin, hikayeleştirin, yeniden tekrar edin. Şimdi bakın, diyorlar ki bu virüs sadece bir başlangıç. Daha virüsler çıkacak. Yani siz diyorlar bu hayata alışın. Bu virüs biter gibi olacak ama bunun farklı versiyonları çıkacak. Amaç ne? Değerli dinleyenler, amaç insanın gücünün bir avuç insanın ele almak istemesi, insanın daha çok kontrol edilmesi ve tükenen bu değerlerin, çöken bu sistemin içinde var olma çabası. Peki insanlar mı daha güçlü, sistem mi daha güçlü? Şimdi bu olayı bakın, bir kişi tüm dünyayı değiştirebiliyor. En çok bildiğimiz bu konuda Bill Gates. Şimdi bu insanlar teknolojiyle yeni bir dünya düzeni yaratmak istiyorlar. İnsanlar mı güçsüz, yoksa dünyaya hükmetmek isteyen birkaç insan mı daha çok güçlü? İşte burada bir seçim yapmamız gerekiyor. Gerçekten bizler doğanın bir parçası mıyız, yoksa birilerinin bir parçası mı olacağız? Bizler insanlar olarak yaratıcının bizi var ettiği ve bize verdiği tüm yetenekleri eğer görmezden gelirsek, buna sahip çıkmazsak, kendi bilincimize, farkındalığımıza, bütün yetilerimize, yeteneklerimize sahip çıkmazsak, işletmezsek, gördük ki tarihte birileri işletti, birileri kullandı, birilerine hizmet etti. Hep bu potansiyel gücümüz. Emanet olarak taşıdığımız bu bedene, bu emaneti korumamız, bu emanete saygı duymamız ve bu emanete sahip çıkmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Hiçbir güç, hiçbir kuvvet doğanın ve evrenin gücünden daha büyük değildir. Diliyorum ki insanoğlu sanal bir dünyanın içerisinde daha da sanallaşarak yok olmasın. Kendi içindeki derinliğin, bilgeliğin, bilincin farkında olarak tekamül yolculuğunda ilerlemeyi tercih etsin. Fakat bu da bir seçimdir. Kimsenin tercihine müdahil olamayacağımız gerçekliğinin farkındayız. Yeni yetişen çocuklarımız bu tehlikeden kurtarmamız çok daha zor. Çünkü onlar 20'li yaşlarında bu teknolojinin içinde bu sanal dünyayı gerçeklik sanarak büyüdüler. Teknoloji bize
kolaylık getirmeyecek. Teknoloji bizi ilerletmeyecek. Sanallık asla ve asla bizi ilerletmeyecek. Bu gerçeğin farkında olmamız gerekiyor. Bizi ilerletecek olan şey kendi zihinsel yetilerimizin farkına vararak kendi zihinsel zaman boyutumuzda bir yolculuk yapmak. Ruhun içinde var olan bilgiyle yolculuk yapmak, yolculuğumuza devam etmek. Kim bilir, belki de varacağımız boyutsal bilgide bu bedenlere ihtiyaç duymayacağımız ışık bedenler olarak, zeki varlıklar olarak bu evrende yaşamımızı sürdürmeye devam edeceğiz. İşte gerçek ölümsüzlük budur değerli dostlar. Fakat bilgi insanoğlundan o kadar çok çalındı, o kadar çok saklandı, o kadar çok gizlendi ki bu içinde bulunduğumuz bilgisizliği bize verilen kadarıyla bilgi olduğunu zannediyoruz. Ama gerçek bilgi bu değil. Gerçekten bilgeler bu süreci çok farklı atlatıyorlar, çok farklı geçiriyorlar. Kendi yeteneğinin farkına varmayan insanlar çok korku içindedirler. Yaşama korkusu içindedirler. Var olma korkusu içindedirler. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Onların yapacağı en güzel şey bilgiyi arasınlar. Bu durumun, korkmak yerine bu durumun altında yatan nedenlerin, neden böyle olduğunu, neden bu günlere geldiğimizi, neden bunları yaşadığımızın izlerini sürsünler. Çünkü bilgi her zaman, bilgiyi arayan her zaman o bilgiye ulaşacaktır. Yeter ki isteyin. Çünkü dünya hep kötülerle var olmuyor. Dünyanın içerisinde bu bilgileri aktaran, taşıyan, öğreten insanlar da var. Ama siz hazır olduğunuz zaman o insanlarla karşılaşacaksınız. Siz istediğiniz zaman o insanlarla karşı karşıya geleceksiniz. Bir zen ustası der ki, sizin size yapılmasını istemediğiniz hiçbir şeyi size kimse yapamaz. Sağlıklı günler dilerim.